Ne diyor da bugün ameliyatsız kalp damar tıkanıklıkları ve tedavilerini konuşacağız. Alanında uzman hocamız Profesör Doktor Şevket Görgülü bizlerle. Şevket Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol Serap. Hoş bulduk. Her zamanki gibi yine beraberiz bir yayında. Bu yayınlar hakikaten benim açımdan çok keyifli yayınlar oluyor. Ve bunları cevaplamaktan, toplumumuzu, hastalarımı bilgilendirmekten ben de çok keyif alıyorum işin açıkçası. Hocam son zamanlarda çok fazla kalp hastalığıyla ilgili problem yaşayan hasta var. Kalbe giden damarlar neden tıkanıyor? Valla kalbe giden damarların tıkanmasının tabii belli başlı sebepleri var. Bunlar bilinen sebepler. İşte tansiyonunuz varsa, şeker hastalığınız varsa, özellikle gençlerde en büyük sebebi bunun sigara. Dolayısıyla sigara içiyorsanız çok büyük risk altındasınız. Artık yaşam süresi çok uzadı. İnsanlar işte 60, 70, 80 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Ama biz 40 yaşlarında, 45 yaşlarında kalp krizi veya kalp damar tıkanıklığı hastası gördüğümüzde bu hastaların hemen hemen %80-90'ı sigara tüketiyor. Dolayısıyla sigara bunlardan en büyük etken. İşte kolesterolünüz yüksekse veya genetik mirasınızda herhangi bir problem varsa bu çok düzeltilebilir bir şey değil genetik miras. Anne baba kardeşlerde varsa ama bu genetik mirasın üzerine bir de benzin dökmemek lazım. Yani işte üzerine bir de sigara içmemek lazım. Üzerine bir de kilo almamak lazım vesaire. Fast food çok fazla tüketiliyor. Patates kızartmaları tabii çok cazip geliyor. Her yemeğin yanında, her menüde de artık bunlar var aslında. Evet. Ya bu beslenme işleri biraz böyle böyle bu medyanın çok sevdiği ne yiyelim muhabbeti. Ben işte pazar günü yaptığımız yine ameliyattan kurtardığımız bir hasta vardı. Hemen ilk sordukları şey ne yiyelim? Yani sonuçta o problem ne yiyelim değil. Yani az yiyelim. Her şeyi yiyebilirsiniz. Patates kızartması yemenin hiçbir zararı yok. Ama burada önemli olan az yemek. Yani yediğinizden daha fazla tükettiğiniz sürece hiçbir problem yok. Yani en azından eşitlenmeli bu. Yani yemenin herhangi bir şeyi yok. Bir kalp damar hastalığı üzerine bir etkisi yok yani. Hocam hastalarınız size hangi yakınmalarla geliyor ya da kalp damarının tıkanıklığı nasıl bir belirti veriyor? Şimdi hastaların büyük çoğunluğu bana bu ellerinde CD ile geliyorlar. Yani işte bizim kalp damarımız tıkalı, bize ameliyat dediler. Gerçekten ameliyat olmam gerekiyor mu? Veya bunu ameliyatsız bir şekilde halledebilir miyiz diye geliyorlar. Bu belirtileri ne? Bu hastalarımızın büyük bir çoğunluğu bu şikayetler uzun zamandır oluyor ama son artınca hastaya anjiyo yapılıyor. O şekilde geliyorlar. Veya hastalarımız kalp krizi geçirmiş oluyor. O şekilde geliyorlar. Yani benim gördüğüm hasta popülasyonu daha çok bu anlamda bu şekilde. Siz tanıyı nasıl koyuyorsunuz hocam? Ya bu kalp damar tıkanıklığını koymanın, tanısını koymanın tek yolu var. O da anjiyo. Anjiyo yapmadan hiçbir şekilde siz kalp damar tıkanıklığının teşhisini koyamazsınız. Bir takım yardımcı metotlar vardır ama onların doğruluk derecesi %80 ile %90 arasında değişir. O yüzden anjiyo yapılması gerekir ama anjiyo çok suistimal ediliyor ve çok gereksiz yapılıyor. Bana işte anjiyo için gönderilen hastaların ben %80-90'ını anjiyo yapmıyorum. Hasta eğer kafasal olarak ikna oluyorsa ama hasta ikna olmuyorsa mecburen yapıyorsunuz. Gereksiz bir tetkik oluyor ve riskli bir tetkik. Yani artık böyle her merdiven altında anjiyo yapılıyormuş gibi bir izlenim var. Hastalar bunu çok basit bir tetkik olarak algılıyorlar. Hayır, bu çok basit bir tetkik değil. Herkese yapılmaması gerekir. Bu kadar sıklıkla yapılmaması gerekir. O yüzden anjiyo olması gereken hastaları biz çok dikkatli seçiyoruz. Bu çok önemli bir nokta gerçekten bilinçlendirme anlamında. Hocam eğer kalp damar tıkanıklıkları tedavi edilmezse ne gibi sonuçlara yol açar? Şimdi geçen de beni arayan yine bir hasta vardı. Giresun'dan aradılar. Bu hastanın kalp damarı 47 yaşında ve 4-5 tane kalp damarı tıkalı bu hastanın. Kalbi de yavaşlamış, bozulmuş. Normalde kalbin pompa fonksiyonu vardır. Bakın bu pompa fonksiyonu kalbin güçlü kasılması gerekir ki beyne, böbreklere ve bacaklara kan gönderebilsin. Bu hastanın bu fonksiyonu böyle olmuş. Yani yavaşlamış. Dolayısıyla bu hastanın bu kanı organlara pompalayamayınca bu kan akciğerlerde birikiyor ve nefes darlığı oluyor. Hasta 1-2 adım attığında nefes nefese kalıyor ve işte bazen sırt üstü yatarken de nefes nefese kalıyor. Çünkü kan akciğerlerde birikiyor bu sefer. Şimdi bu hastaya bu kalbi yavaş çalıştığı için bu kalp damar tıkanıklığından dolayı yani kalp yetersizliğini tarif ediyorum ben. Kalp yetersizliği oluşmuş. Yani kalp damarı tıkanırsa kalp yetersizliği olabilir. Aynı zamanda ani ölüm gerçekleşebilir. Şimdi bu hastaya ameliyat önerilmiş ama ameliyat riskli. Dolayısıyla ameliyat riskli olunca bizim yapacak olduğumuz ameliyatsız tedavi yöntemi de riskli ama bu hastaya bir şey yapmak lazım. 47 yaşında
Biz bu hastaya bütün damarlarını tek tek stentle açabileceğimizi önerdik. Çünkü ameliyat çok riskli olduğu için hani biz bu yönteme başvurduk. Yani damar tıkanınca bu damarı açmak lazım. Açmazsanız kalp yetersizliğine sebebiyet veriyor. Uzun dönemde işte ani ölüm gibi bir takım durumla karşılaşabiliyoruz. Hocam en çok hangi damarlar tıkanıyor? Hangi damarlar? Şimdi kalbin aslında 3 tane damarı var. Yani sağ, sol ve orta damar olmak üzere. Yani bu damarların hangisi daha çok tıkanıyor? Sağ damarlar birazcık daha fazla ön planda. Peki organ olarak örneğin kollarda olabilir, bacaklarda olabilir. Olabilir. Yani damarlar tabii ki en çok kalp damarları tıkanıyor. Yani en fazla kalp damarları tıkanıyor. Ondan sonra şah damar tıkanıklığı geliyor. Ondan sonra da bacak damar tıkanıklığı geliyor. Sıralayabiliriz bu şekilde yani. Hocam bu tıkanıklıkları siz nasıl tedavi ediyorsunuz? Şimdi bunun iki yöntemi var. Bir cerrahi yöntem var. Bir de hani bizim işte el bileğinden girerekten veya kasık damarından girerekten stent veya balonla tedavi yöntemi var. Bu Girişimsel bir tedavi. Evet. bahsediyorsunuz. Evet, girişimsel tedavi yöntemleri. Evet. Bunların avantajı nedir hocam? Girişimsel tedavi yöntemi tabii ki avantajı var. Hasta yani hani işte kalp damar tıkalıysa bypass olacak. Hasta hakikaten bir ay boyunca turşu gibi geziyor. Yani çünkü göğüs kafesi açılıyor, bacak damarı alınıyor, bacak şişliği oluyor. Eğer şekeri varsa işte bu enfeksiyonları artıyor vesaire. Ama hani bu şu demek, bazı hastalara biz hakikaten senin ameliyat olman gerekiyor diyoruz. Mesela bugün benim baktığım bir hasta vardı. Ben hastayı yani şiddetle ameliyata yönlendirdim. Çünkü bazı hastalar var ameliyattan daha fazla fayda görecek. Yani hastanın bir hafta, bir ay turşu gibi gezmesi ileriki dönem için onun için çok daha faydalı olacağı için biz ona o yöntemi önerdik. Ama hasta yine de olmak istemiyor. Bu hastayı çaresiz bırakmamak lazım. Yani biz oturacağız bu hastanın 2 seansta damarlarını tek tek bir şekilde açacağız. Bunun faydası şu, ya hasta ertesi gün günlük işlerine gidebiliyor. El bileğinden giriyoruz, herhangi bir şey olmuyor. Yani göğüs kafesi açılmamış oluyor. Ertesi gün taburcu ediyoruz, işine dönüyor vesaire. Tabii ki avantajları var ama uzun dönem sonuçlar açısından bunu hekimin iyi değerlendirmesi lazım. Yani ameliyat olacak olan bir hastaya da ameliyat seçeneğinden mahrum etmemek lazım. Bazı hastalar hakikaten ameliyattan çok fayda görüyor. Ama bana gelen hastalar zaten 3-5 hekim gezmiş ve hani %100 ameliyat olmak istemeyen hastalar, hiçbir şekilde biz sana dokunamayız diyen hastalar. Öyle olunca bu hastaları kendi kaderlerine bırakmamak adına biz evet bu damarlarını tek tek uzun uğraşlar sonucu cerrahi süre uzunluğu içerisinde ne kadar açıyoruz. uzunluktan? Valla hastasına göre değişiyor. Şimdi 3-4 damara giriyorsunuz. Bir takım o süreç esnasında bir takım problemlerle karşılaşıyorsunuz. Benim 6 saat süren vakam da var. 1,5 saatte, 2 saatte bitirdiğim vakam da var. Yani ortalama olarak bu hastalar benim şeyimde 2 ile 6 saat arasında değişiyor yani. Peki hocam, hasta uymuyor bu arada. Hastayla konuşuyoruz. Bu aslında benim için bir avantaj değil. Neden? Çünkü benim oradaki yaşadığım stresi, benim işte hastanın kolu çekiyor, kolunu ağrıyor, el bileğinden giriyoruz bu arada. Kolunu çekiyor, ağrısı oluyor, işler kötüye gittiğinde orada ona şey yapıyor. O yüzden hafif anestezi vermek istiyoruz bu hastalara ama uyutmuyoruz. Çünkü anestezinin de bir riski var. Yani ameliyatın bir riski var, ilave anestezi riski de var. Bu risklerin hepsinden hastayı azade etmek için biz hastayı uyutmuyoruz. Ama benim hasta açısından bunun bir sıkıntısı yok. Benim açımdan sıkıntılı. Hasta sadece sıkılıyor. Yani işte bitmedi mi daha diyor vesaire. O zaman hani bazen hafif narkoz veriyoruz birazcık daha uyusun gibisinden. Bu bana sıkıntı. Konforlu yoksa bir sistem ama değil mi hocam? Şimdi şöyle hasta için çok konforlu bir şey. Bu benim açımdan konforlu, benim açımdan birazcık daha zor bir işlem ama sonrasında hastaya bu konforu yaşatmak için bir de benim çalışma düzenim öyle olduğu için hani bu benim için alışık olduğum bir düzen. Çoğu hekimin çok tercih etmediği bir yöntem. Tabii hasta hemen işlemden sonra kalkıyor, yürüyor mesela. Eğer siz kasıktan yaparsanız bu girişimsel işlemi hasta 6 saat hatta belki 12 saat yatması gerekiyor. İşte büyük tuvalete geliyor, altına sürgü verilmesi gerekiyor. Benim hastam kalkıp işte hemşire eşliğinde tuvalete oturabiliyor vesaire. Kalkıp yürüyebiliyor. Bazen hastaların prostat problemi oluyor, işte tuvalete gitmek istiyorlar. Veya işte sonda ile ilgili problem yaşıyorlar. Yani bu anlamda ben onun konforunu yaşadığım gibi hasta da yaşıyor tabii ki. Dünyada nasıl hocam bu girişimsel yöntemlere yaklaşım? Vallahi şimdi biz tabii bu işlemi yaparken dünya standartlarını da yapıyoruz. O yüzden hani bizim sıklık açısından burada hangi sıklıkta yapılıyorsa dünyada da o sıklıkta yapılıyor. Hani dünyada hasta ameliyatı öneriliyorsa biz de hastaya ameliyatı öneriyoruz. Yani çünkü bu artık bunun A, B, C, D, E'si belli. Hani biz yapılmamış olan bir şey yapıyor değiliz. Anlatabiliyor muyum? Biz sadece dar bir alanda hani kimsenin yapmadığı, tercih etmediği bir şeye soyunmuş ve bunu çokça yapmış, bunun tecrübesini edinmiş bir
çok küçük bir hekim topluluğuyuz. Yani belki Türkiye'de hani 10 kişiyi çok geçen bir topluluk değiliz. Dolayısıyla hani bu anlamda da bu işi çok yapan, çok tecrübe sahibi olmuş olan bir ekibiz. Hani dünyada da bu böyledir zaten. Hani İngiltere'de gitseniz bu işi yapan 3-5 kişidir. İşte Amerika'ya da gitseniz 10 kişidir. Almanya'ya gitseniz ben orada 4-5 kişi sayarım vesaire vesaire. Bu küçük bir topluluk. Çünkü cerrah gibi çalışıyoruz biz. Yani uzun süre ayakta kalıyoruz. Riskli bir iş yapıyoruz. Komplikasyonlarla karşılaşıyoruz. Bunları çözmemiz gerekiyor. Bunları çözerken de tabii hani kullandığımız malzeme çok fazla. İşte mesela ameliyatın maliyeti yok. Yani ama bu yaptığımız işin ne yazık ki çok büyük maliyeti var. Çünkü kullandığımız malzemeler hep yurt dışından gelen malzemeler. Euroya, dolara endeksli malzemeler, SGK'nın karşılamadığı malzemeler. En büyük yaşadığımız problem bu, yani maliyetli bir işlem. O zaman önümüzdeki dönemde buradan sağlık sektöründeki girişimcilere seslenelim. Yerli malzeme üretsinler bu tür hastalar için değil mi? Kesinlikle. Ben her zaman o yerli malzeme işini hep yapıyorum. Mesela bugün sen de vardın, muayeneme gelen bir yerli firma vardı. İşte Çin'e, oraya vesaire her tarafa balon üretiyorlardı mesela. Çok da güzel balonları. Ben geçen İzmir'deki canlı yayın toplantısında dünyaca ünlü Yunan bir girişimci vardı. George Sianos, eski Euro CTO başkanıdır bizim. Avrupa CTO Kulübü, onu misafir ettik. Ben laboratuvarda o balonu bulundurmuştum İzmir'de. Balonda sıkıştı. Dedim canlı yayında hadi şu bizim Simpas'ı deneyin dedim. O balonun işini gördü mesela. Bu balon çalışıyor. Güzel bir balon. Bugün firmanın yetkilisi geldi. O da çok memnun oldu. Tabii canlı yayında bu iş olunca. Dedim ya bakın bunu promote edelim. Bunu üretelim. Bu güzel bir malzeme. Bunu beraber geliştirelim. Onu zaten konuşmak için gelmişler benimle vesaire. Tabii yani yerli üretim yapmamız lazım. Ama yerli üretemediğimiz bir şeyler de var. Bazı şeyler de var. Bu zamanla olur inşallah. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz detaylar varsa izleyicilerimizle onları da paylaşın. Yok, ben bunu her yerde söylüyorum. Hastalarıma da söylüyorum. Doktorlardan mümkün olduğunca uzak durun. Doktorlar insanı hasta eder. Dolayısıyla şikayetiniz olmadığı sürece oranızı buranızı kurcalatmayın. Gereksiz anjiyo olmayın. Gereksiz BT anjiyo çektirmeyin. Ya ben bir damarlarıma baktırayım diye doktora gitmeyin. Böyle kapatmak istiyorum yani. Ben de bir şey ekleyebilir miyim hocam? Kişinin en iyi doktoru kendisidir. Kesinlikle. Şimdi bugünkü hasta çok ilginçti. Bugünkü hastanın şikayeti yaklaşık 7-8 yıldır vardır. Dolayısıyla bugün bir eczacıydı gelen kişi. Tam zamanında gelmiş. Artık diyor ki ya 77 yaşında ben diyor tuvalete giderken işlerimi yapamaz hale gelince evet tam zamanında gelmişsin. Şimdi 2 kat merdiven çıkıyorsun. 3. katı çıkınca zorlanıyorum diyor insanlar. Ya ben de zorlanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya insanlar biraz kendilerine dönüyorlar. Ya bir egzersiz yapın, bir kilo verin. Yani kilo verdiğinizde tansiyonunuz düzelecek, şekeriniz düzelecek. Ya doktora gidiyorsunuz. Doktora gitmeden önce 30-40 kilo fazlanız var. Ya bir 20 kilo verin ya. 20 kilo verince hala devam ediyorsa bu şikayetleriniz, ondan sonra doktorun kapısını çalın. Gereksiz anjiyo olunuyor. Zırt pırt acile gidiliyor, bir tetkik yapılıyor. Troponin yüksek. Haydi anjiyo. Bir BT anjiyo yaptırıyor, gidiyor adam kendine. Senin damarın tıkalı. Bu sefer psikoloji bozuluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani koruyucu hekimlik diye bir şey var. Biz bunu kullanmıyoruz memleketimizde. Evet. Gerçek hasta gelsin bize. Gerçek hastayı tedavi edelim. İhtiyacı olan hastayı tedavi edelim. Hokus pokus işlerden uzak duralım. Kilo verin ya. Egzersiz yapın, kilo verin. Bunu başka bir şey söyleyeceğim bir şey yok yani. Kilo verelim ve egzersiz yapalım yani. Olay bu. Çok teşekkür ederiz hocam tekrar. Bir sonraki Doktorlar Ne Diyor'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.